Esenlikler, eğlence ve teknoloji videoları hazırladığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda M590'ın incelemesini yapacağız. Umarım beğeneceğiniz ve keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Video başlamadan önce bu ürünün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Logitech M590 sessiz kullanım için üretilmiş bir cihaz dostlar. İnanılmaz derecede az sesi olduğu söylenen ve bunun vaadinin verildiği bir cihaz, bir mouse. Ben de bu mouse'un uzun kullanım testiyle sizin karşınızdayım. Bu Logitech M590'ın uzun kullanım testinden bahsedeyim dostlar. Ben bunu yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. 1,5-2 senedir kullanıyorum dostlar ve açıkçası gayet memnun olduğum bir cihaz. Birçok kez yere düştü, bir problem olmadı. 7 tane butonu var arkadaşlar. Bakın şu öncelikle şunu kapatayım. Çünkü bilgisayarım bağlı şu an. Sağ solu belli olmaz, ne olacağı belli olmaz. Bir yere basar falan. Şu ilk baştaki buton dostlar, birinci ve ikinci bilgisayara geçiş için kullanılan bir buton. Yani bu mouse'u çift bilgisayarda kullanabilme imkanına sahipsiniz. Nasıl mı dostlar? Bunun içerisinde gördüğünüz gibi bir tane alıcı var. Bu alıcıyı laptopa ya da başka bir bilgisayara ya da telefona, iPad'e taktığınızda dostlar çalışabilme imkanına sahip. Bunu diyelim iPad'e taktım. Bunu da Bluetooth'la kendi laptopuma bağladım dostlar. iPad'deki yazıyı kopyalayıp bu düğmeye basıp laptopa geçtiğimde yapıştır dersem kopyaladığım yazı mouse'umun içinde kalıyor ve o bilgiler bilgisayarım yani laptopun içerisine geçiyor dostlar. İnanılmaz derecede işleri kolaylaştırabilmeyi düşünen bir aygıt. Ancak ben bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ürünün pil konusu arkadaşlar. Ben bu sadece deneyimlerimi anlatıyorum. Kesinlikle reklam falan almadım dostlar. Yani bilginiz olsun. Deneyimlerimi anlatıyorum. Pil konusunda bahsedeceğim dostlar. Ürünün içerisinden bir adet AA pil çıkıyor. Yani kalem pillerden şu şekilde gördüğünüz. Bu pilleri web sitesinde 2 yıl boyunca kullanabileceklerinden bahsetmişler. Ve ancak mesela hani kullanmadığınız zamanlarda şu şeyi kapatırsanız 2 yıl boyunca kullanabilirsiniz demişler. Ben genelde arkadaşlar çoğunlukla bunu kapatmadım. Açık bıraktım ancak yaklaşık bir sene benim içerisindeki pil gayet benim için yeterli oldu. Yani hiç bitmedi diyebilirim arkadaşlar. Şöyle size iç tarafını yakından göstermek istiyorum. Bu arada pili çıkardığımızda bayağı bir hafifliyor. Öyle bir dezavantajı mı diyeyim artık neyi varsa. Ancak tek pil yeterli oluyor dostlar. Onun dışında diğer butonlarından bahsedeyim. Bu butondan bahsettik. Bu arada DPI değiştirme butonu yok dostlar. 1000 DPI sabit özelliği var mouse'un. Onun dışında şurada bir tekerleği var. Tekerleğin ses testine bakalım. Tekerleğin ses testine baktık dostlar. Bir de bu sesleri inceleyelim. Şimdi yan taraflarındaki düğmelere basıyorum. Bu bayağı sessiz ama. Diğerlerinden farklı olarak. Yani bütün hepsi böyle olsa daha iyi olurdu. Bir de şöyle bu üst taraftan basabiliriz. Bir de şu butonları var. Sağ sol. Bununla böyle sayfa ileri geçişi falan yapabilme imkanına sahipsiniz. Yani onları istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Mesela şunları da istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada merak edenler olabilir. Bu cihaz nasıl ayarlanıyor istediğiniz gibi diye. Bakın şuradan bunun programını indirdim ben dostlar. Logitech M590 yazdım driver diye bunu indirdim. Sonrasında buradan şu mesela scroll left diyor. Yani şu buton var ya, şunu sağa sola çevirdiğiniz, yani sola çevirdiğinizde ne yapsın diyor. Buradan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada smooth scrolling diye bir şey var arkadaşlar. Şu olay var ya, bakın bu
Bu olay sayesinde daha şu smooth scrolling enabled olması sayesinde daha rahat akışkan bir sayfa sağlıyor. Bakın ben size şimdi bunu örneklendireceğim. Şu anda bu akışkan indirme, aşağı akışkan indirme gördüğünüz gibi etkin. Daha yumuşak, böyle çok daha yumuşak bir hareket sağlıyor. Açacağım şimdi o özelliği, kapatacağım yani. Enabled ya disabled yapıyorum, bakın şimdi. Bak. Böyle. Böyle işte, yani çok küçük bir fark ama bakın fark edebiliyorsunuz aslında. Şu olayla bunun arasında bir fark var. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Hani yazı okurken falan daha hoş oluyor açıkçası. Bir de şunu da göstereyim şöyle, gördüğünüz gibi. Ses açma olarak ayarlamıştım ben bu butonları. Ses açma ve kapatmayı yapıyor. Programa geldiğimizde ise dostlar, Flow diye bir olay var. Bakın burada da işte iki bilgisayar arasında geçiş yapabilme imkanına sahipsiniz. Burada nasıl ayarlayacağınızı falan zaten Logitech kendisi size söylüyor. Ama ya bu zaten çok kolay yani. Bunu direkt olarak bilgisayarınıza bağlıyorsunuz, iki cihazı da. Sadece şu tuşa basıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor dostlar. Bu arada aynı bilgisayarda bu mouse'u iki kere kullanabilme imkanına sahipsiniz. Hem Bluetooth'la hem de USB'den bağlayıp. Ben baktım, küçük bir performans farkı var arkadaşlar. Yani Bluetooth'la bağlanan çok birazcık daha yavaş çalışıyormuş gibi geldi bana. Açma kapama butonunun sesini de merak ediyorsunuzdur belki. Bu şekildeydi. Şimdi ise size mouse'un özelliklerinden bahsedeceğim dostlar. Bu şekilde 103 mm, bu taraf 40 mm, bu şekilde 64 mm boyutu var. Pillerle birlikte 101 grama sahip oluyor dostlar. Önemli bir özellikten bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz olay var ya dostlar, şu kızıl ötesi mouse'un bağlandığını ifade eder. Burada kırmızı bir bildirim ışığı yok arkadaşlar. Sadece şurada yeşil bir ışık var. O da bilgisayarı değiştirdiğinizde gelen bir ışık. Bilgisayardan ya da telefondan bağlamak isterseniz bu ışık yanıyor. Bir süre sonra da sönüyor. Ama burada pilden tasarruf etmek için artık neden anlamadım, invisible yazıyor zaten burada. Görünmeyen. Görünmeyen optik yazmışlar arkadaşlar buraya da. Yani burada bir ışık yok ve nasıl algılıyorsa bilmiyorum. Bakın algılıyor. Web sitesinde Bluetooth düşük enerji teknolojisi yazmışlar. Kaydırma tekerleğinin olduğundan ve 7 düğme sayısının olduğundan bahsetmişler. 2.4 GHz'lik kablosuz bağlantısı olduğunu yazmışlar. Pil ömrü içinde 2 yıl demişler, ancak ben bir yıl şeklinde bahsedebilirim buna. Çünkü ben bayağı aktif kullandım. Ve yüksek hassasiyetli kaydırma demişler. Ben inanılmaz yüksek hassasiyet beklememenizi tavsiye ederim dostlar. Yani çok fazla yüksek hassasiyet yok. 1000 dpi zaten. Onun dışında bir de sessiz olması çok iyi arkadaşlar. Bakın. Şu ses olayının az gelmesi. Ben bu mouse aldığımda arkadaşlar yurtta kalıyordum. Size bu hikayemden bahsedeyim. Benim mouse'um çok ses çıkarıyordu arkadaşlar. Ve ben de dedim ki bu kadar çok ses çıkaran bir mouse'la ben duramam. Çok insanları da rahatsız ediyor. Ben en iyisi sessiz bir mouse araştırması yapayım dedim. Ve alabileceğim en sessiz mouse buydu arkadaşlar. Bunun fiyatı da bayağı pahalıydı. Ben de gittim bunu aldım. Sonrasında beğenmezsem iade ederim dedim. Ama beğendim yani. Hani bir sıkıntı görmedim. Ama pahalı, bayağı pahalı. Hani beni uzun süredir idare ediyor ancak birazcık fiyatı yüksek dostlar. Hani bilmiyorum, aslına bakarsanız gereksiz özelliği mi anlamadım. 2 tane farklı bilgisayarda çalışabiliyor. Ben aslına bakarsanız bu mouse sadece sessiz olsun diye aldım. Hani sessizliğinden de memnunum, bakın. Ya bu çok hiç rahatsız eden bir ses değil böyle. O yüzden ben bundan memnunum arkadaşlar. Hani sessiz olması beni gayet iyi yönden etkiliyor. Bir de terleme konusunda, yani şuraları ben terlediğimde ben zaten fazla terleyen biri değilim ancak terlediğimde yani ben biraz rahatsız oldum açıkçası. Şöyle hani terimin buraya gelmesi beni rahatsız etti. Öyle bahsedeyim size ama hani bu mouse'da bir sıkıntı yarattı mı? Yaratmadı şu ana kadar hani. Birazcık kirlendi. Ama o kadar da olsun yani. Ben şu an çalışmasından gayet memnunum. Umarım bu inceleme videosu hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın.